Allah'ım. Sanki baklava mısın mübarek? Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hazır yufkadan çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz, üstü çıtır çıtır, içi yumuşacık su böreği kıvamında börek tarifimi paylaşacağım. Özellikle aradaki püf noktalarını kaçırmamanız için videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Bu börek için 2 sos hazırlayacağız arkadaşlar. Birinci sosunu hazırlıyoruz. Geniş bir cam kaseye 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt ve 3 adet yumurtayı da ekleyip bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum. Evet, birinci sosu hazırladıktan sonra şimdi böreğimizin yapımına geçiyoruz. 1 adet yufkayı ortadan ikiye rulet yardımıyla bu şekilde bölüyorum. Daha sonra yarısını videoda gördüğünüz gibi el yordamıyla büzüyoruz. Ve büzdüğüm yufkamı bu şekilde tam tepsimin ortasına kendi ekseni etrafında sıkı olmadan sarıyoruz. Evet, yufkamın ilk yarısını döşedikten sonra şimdi ikinci yarısını da aynı şekilde döşeyeceğim. Mümkünse tepsiye yerleştirirken de tekrar form vermenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde düzelte pileler oluştura dizmeniz önemli. İkinci yufkamı da aynı şekilde ortadan böldüm ve aynı şekilde kendi ekseni etrafında tepsimi doldurana kadar bu şekilde devam ediyorum. Burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Sayfama yeni gelen arkadaşlar için de daha önceki videolarımı şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka beğeneceğiniz videolar çıkacaktır. Gerçekten inanılmaz pratik bir börek. Gördüğünüz gibi yapımı aşırı derecede kolay ve kısa sürede yapılıyor. Gördüğünüz gibi tepsimin ilk katmanını döşedim. Görüntüye bakar mısınız? Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. Doğradığım maydanozu peynire ilave edip karıştırıyorum. Evet, şimdi böreğimizin ilk katmanına hazırlamış olduğumuz sosun tamamını döküyoruz bu şekilde. Kaşıkla dökmenizi tavsiye ediyorum mümkünse. Aralarına da nüfuz etmesi gerekiyor. Evet, sosumu döktükten sonra şimdi iç harcımı her tarafına yayıyoruz bu şekilde. Fark etmişsinizdir, ilk sosa kesinlikle yağ kullanmadık. Şimdi kullanıyoruz. Ben tereyağı olarak tercih ediyorum. İnanılmaz yakışıyor. Ve en önemlisi donuk haldeyken bu şekilde her tarafına rendelemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten farkı siz de anlayacaksınız. Tereyağı pahalı çok gidiyor diye düşünmeyin. Kesinlikle çok gitmiyor. En fazla 50 gram gidiyor. Çünkü donuk tereyağı ve çok ince bir şekilde rendeliyor. Tereyağını rendeledikten sonra tepsimi kenara alıyorum ve şimdi üst katmanını hazırlamaya başlıyorum. İlk katmanı nasıl hazırladıysak ikinci katmanı da aynı şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Yufka sayısı yufkaların büyüklüğüne göre değişebilir arkadaşlar. Eğer büyük yufkanız var ise 1,5 yufka bile yeterli olacaktır. Ama şunu söylemeliyim. İlk katmanını daha sıkı yerleştirmenizi tavsiye ediyorum. İkinci katmanı biraz böyle yaya da yerleştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğimiz bitti. Şimdi böreğimizin ikinci sosunu hazırlıyoruz. İlk sosunu böreğimizin yumuşaklık katsın diye kullanmıştık. Şimdi ikinci sosu da özellikle üst katmanının çıtır olması için hazırlıyoruz. 1 su bardağı maden suyu, 1 su bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı dolusu da sirkeyi ekledikten sonra bütün malzemeleri karıştırıp sosumuzun tamamını böreğimizin her tarafına orantılı şekilde gezdiriyoruz.
İkinci sosu da böreğe gezdirdikten sonra en son aşamaya geliyor arkadaşlar. Yine tereyağını her tarafını böyle orantılı şekilde rendeliyoruz. Daha sonra böreğimizin içinin güzel çekmesi için 1 saat bekletiyoruz. Bu arada zamanınız yoksa yarım saat de bekletebilirsiniz. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına gönderip altı üstü dengeli şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi böreğim fırından çıktı. Biraz da soğumasını bekledim. O aşamada çok güzel kabarmıştı ama söndü maalesef. Ama bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok güzel ve albenisi süper görünüyor. Böyle inanılmaz lezzetli görünüyor. Şu an tadına bakmak için sabırsızlanıyorum ama önce size çıtır sesini dinletmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortadan ikiye hemen. İçi yumuşacık, eminim buna, ve dışı çıtır çıtır böyle. Şöyle, bismillahirrahmanirrahim. Of 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 of. Ay, görüntüye bakar mısınız? İnanılmaz lezzetli görünüyor. Şu an şu içinin dokusuna bakın. Of of, içi gerçekten ıslak ıslak oldu böyle. Yemelere doyamayacağınız bir lezzetli bir börek oldu. Hemen. Allah'ım, sanki baklava mısın mübarek? Islaklığa bakar mısınız? Şuraya bakıp bismillahirrahmanirrahim. İnanılmaz bir şey olmuş. Kesinlikle su böreğinin aynısı. Hiçbir fark yok, böyle tam su böreği tadında. O ağzımıza gelen o ıslaklığın verdiği yumuşak bir tat. İnanılmaz lezzetli. Şuraya bakın, çıtır tarafını bıraktım. Yumuşak tarafını kesiyorum. Ay çok güzel. Mutlaka yapın ve sevdiklerinize paylaşın diyorum. Alacağınız tepkileri şimdiden tahmin edebiliyorum. İnanılmaz lezzetli bir börek oldu. Şuraya bakın. Islak. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.